Bir Demet Tecrübelerim kanalına hoş geldiniz. Orkide bakımlarımıza devam ediyoruz. Güzel orkidelerimin suladım. Şöyle gösteriyorum. Evet. Bugün size orkide bakımıyla alakalı en önemli şey olan sulama meselesinden bahsedeceğim. Sulama meselesine eğer dikkat etmezseniz orkidelerinizi çürütebilirsiniz. Eğer dikkat ederseniz de sürekli harikulade çiçek açan böyle orkidelere kavuşabilirsiniz. Sulamadan nelere dikkat edeceğiz? Öncelikle bir orkidenin susayıp susamadığını tespit etmemiz gerekiyor. Bunu nasıl tespit etmemiz gerekiyor? Bunu köklerine bakarak tespit etmemiz gerekiyor. Orkidelerin kökleri susadığında grileşir. Şurada örnekte gösteriyorum. Bakın toprağın içerisindeki kökleri kontrol ediyoruz. Grileşmeye dönmüşse bu orkide susamış demektir. Bakın şöyle gösteriyorum. Artık griye dönmüş. Şuna gösteriyorum. Bu da aynı şekilde griye dönmüş, koyu yeşilliği gitmiş. Bunu da sulamak gerekiyor. Şu hava kökleri zaten gridir. Hava köklerine göre hüküm vermemek gerekiyor. Toprağın içerisindeki kökleri kontrol etmemiz gerekiyor. Şeffaf saksı kullanmamızdaki en önemli şey sulama meselesinin zamanını belirlemektir. İdeal bir sulama nasıl olur? Şöyle bir kaba su dolduruyoruz taşmayacak şekilde. Orkidemizi bu kaba batırıyoruz. Şöyle 5 dakika bekletiyoruz ve çıkartıyoruz. Fazlalık suyun süzülmesi gerekiyor. Orkide susadığında suyu sever ama suyun içerisinde kalmayı sevmez. Ve bunu yaptıktan sonra hem alttan yeni kökler çıkması için hem de hava köklerinin de nemlenmesi için bakın şu şekilde fısfıs yardımıyla fısfıs diyorum. Bunu yaparken yapraklara gelmemesine dikkat edelim. Özellikle yaprak ortalarına gelmemesine dikkat edelim. Şöyle bakın hava kökleri de yeşillendi. Bakın şöyle dikkat ederseniz yapraklara getirmemeye özen gösteriyorum. Özellikle orta noktalarında bakın şuralarda su kalmaması gerekiyor. Bu sulamada en önemli püf noktalarından. Evet şöyle gösterdim. Özellikle en büyük yapılan yanlışlardan bir tanesi orkideyi böyle suyun altına getirip sulamak. Bu şekilde sulama risklidir. Bu şekilde de sulanabilir ama her zaman sulamayın. Bu şekilde suladığınızda şunu bilmeniz lazım. Yaprakların arasında suların kuruduğundan emin olmamız lazım. Bu nedenden dolayı bu şekilde sulamayı tavsiye etmiyorum. Eğer böyle bir sulama yapmışsanız mutlaka şu yaprak aralarını kurulamanız gerekiyor. Özellikle orta noktasını bir pamuk yardımıyla şurayı kurulamamız gerekiyor. Şöyle bir pamuğu alıyoruz. Orta noktadaki suları çekmemiz gerekiyor. Yine yaprak aralarındaki şu yaprak bitim yerlerinde de aynı şekilde fazlalık suları almamız gerekiyor ve böyle bir sulama yaptıksak mutlaka balkona çıkarıp bunu havalandırmamız gerekiyor ve iyice kuruduğundan emin olmamız gerekiyor. Bakın ben şu anda bunu balkona çıkarttım. İyice yapraklarının kurumasını bekleyeceğim. Eğer böyle bir yanlış yaparsanız siz de mutlaka bunu yapınız. Çiçekli orkidelerde bu işlemi yaparsanız çiçeklerine kesinlikle su koymayınız. Evet, dış saksı kullanımında da yapılan en büyük yanlışlardan bir tanesi. Şimdi orkidenin susayıp susamadığına bakmadan su koymak, bu ilk yanlıştır. İkinci yanlış, bakın şöyle üstten suyu koyuyorsunuz. Su koyuyoruz ve suladığınızı düşünüyorsunuz. Bakın orkide toprakları geçirgen bir toprak olduğu için su direkt aşağı geçer. Bakın şu anda göl oldu içerisi ve siz bu şekilde orkidenizi bırakırsanız bu fazlalık su köklerin çürümesine sebep olur. Dış saksı kullanımında buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer böyle fazla suyla sulamışsak şöyle yarım saat 1 saat beklesin. Ondan sonra dış saksıdaki suyu boşaltın. Normalde bakın şöyle çeyrek çay bardağı su yeterlidir. Eğer üstten sulayacaksanız dış saksı varsa bununla alakalı şöyle bunu koyarken yapraklarına ve gövdesine getirmemeye çalışın. Toprağına koyacaksınız. Bu da önemli bir nokta. Yaprağına yine koyarsanız yaprağını çürütebilirsiniz. Hastalıklara sebep olabilirsiniz. Ve bakın bu işlemi yaptıktan sonra şöyle çıkartıyorum ve fazlalık suyun akmasını istiyorum. Eğer böyle suda bekletecekseniz dış saksıda belli bir süre sonra tüm suyu çekmesini beklemeyeceksiniz. Yan tarafa alacaksınız ve fazlalık suyun akmasını bekleyeceksiniz. Bakın ben şu anda komple boşalttım. Şöyle normal şu şekilde bir sulama yapabilirsiniz. Bakın 5 kaşık, yani şöyle çeyrek çay bardağı suyu
toprağına güzelce koyuyorum. Bu su yeterli bir sudur. Bunu dış saksıya aşağı aksa bile yavaş yavaş çekecektir. Bu bunun sulaması için yeterlidir. Orkidenin sulaması için yeterlidir. Çeyrek çay bardağı. Evet, şöyle orkidelerimi tekrar gösteriyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone değilseniz abone olur, like atar ve videomu paylaşırsanız çok memnun olurum. Orkidelerle alakalı ve diğer çiçeklerle alakalı merak ettiğiniz sorular varsa yorumlarda bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. İyi günler.